Merhabalar herkese. Alabama Türk-Amerikan Derneği olarak depremler üzerine yapacağımız söyleşimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hepimiz İzmir ve civarında depremlerden oldukça etkilendik ve sevdiklerimiz için çok kaygılandık. Kayıplar ve hasarlardan dolayı yüreğimiz yandı. Molozların altından sağ kurtulanlarla birlikte ise yeniden doğmuş gibi olduk. Umarız herkesin yakınları ve tanıdıkları iyidir. Alabama Türk-Amerikan Derneği olarak depremler hakkında daha da bilgilenmek ve sevdiklerimizi bilgilendirmek amacıyla Jeoloji Profesörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Çemen ile söyleşimizi birazdan başlayacağız. Sayın Profesör Doktor İbrahim Çemen, Alabama Üniversitesi'nde Jeoloji Bilimleri bölümünde jeoloji profesör olarak yıllardır görev yapmaktadır. Kendisinin 60'tan fazla bilimsel yayını, 250'nin üzerinde bilimsel çalışması olup aynı zamanda 3 tane de depremler üzerine kitaba yayınlamıştır. Hoş geldiniz İbrahim Hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Öncelikle herkese geçmiş olsun. İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın Allah'tan rahmet dilerim. Geride kalanların başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Depremle biz Türkiye'de yüzyıllardır beraber yaşamaya çalışıyoruz. Ve yüzyıllar sonra da beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bu bir Türkiye'nin jeolojik konumunun gerçeği. Onun için benim hep de dediğim bir şey ve bütün jeolojide çalışan, depremler üzerinde çalışan arkadaşların dediği bir şey. Depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Onlara hazır olmalıyız ki deprem insan öldürmez. Binalar öldürüyor. Sayın hocamız Ahmet İçikara'nın dediği gibi seneler önce. 1999 depreminde ben Türkiye'deydim. O zaman o depremden sonra da çalışmalar yaptık, jeolojik çalışmaları. Onları yayınladık. Tekrar hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Geçmiş olsun herkese. Teşekkürler hocam. Soru cevap şeklinde sorularımız olacak. İzleyenlerimizden, Alabama'dan, Türkiye'den sorular geldi depremle ilgili. Herkesin çok merak ettiği konular var. Ama öncelikle sizden bize depremler konusunda biraz bilgi vermenizi rica ediyoruz. Bu konuda bizi biraz bilgilendirebilirseniz. Daha sonra da soruları size sormak istiyoruz. Bu 99 depreminden sonra Türkiye'deki televizyon kanallarında bir sürü yayınlarda bütün halkımızın öğrendiği gibi deprem belirli alanlarda oluyor. Ve bu alanlar fay zonu dediğimiz kabuk üzerindeki zayıflık zonları. Türkiye'de çok önemli faylar var. Bunları bir sürü televizyon yayınlarında öğrendik veya halkımıza bunlar öğretildi bir bakıma bir sürü jeolog arkadaşlar tarafından. Kuzey Anadolu'da bizim Kuzey Anadolu doğrultu atımlı fay zonu olarak adlandırdığımız çok büyük bir fay zonu var. Bu fay zonu Amerika'daki San Andreas fayı kadar önemli bir fay ve onun kadar önemli depremler yaratabilecek bir fay zonu.
Kuzey Anadolu'da olan bütün faylar, bütün depremler, bütün faylar Kuzey Anadolu payının idaresinde bir bakıma ve bütün depremler Kuzey Anadolu payıyla alakalı. 1999 İzmit depremi de öyleydi. Ve tarihsel zamanlar boyunca Kuzey Anadolu payı üzerinde çok önemli, çok büyük depremler var. Ve bunların etkilerini biz paleosismoloji dediğimiz bilim dalında eski fayları çalışarak görebiliyoruz. Batı Anadolu'daki tektonik olay biraz farklı. Orada normal faylar üzerinde, bizim normal fay dediğimiz faylar üzerinde depremler var. Zaten dikkat ederseniz Batı Anadolu'daki dağlar kıyıya diktir. Ve bu dağlar doğu-batı yönlü olan faylarla kontrol edilmektedir. Yine bu deprem de doğu-batı yönlü bir fay üzerinde oluştu. Ve Batı Anadolu'daki depremler genellikle 7'den büyük olmuyor. Çünkü normal faylar 7'den büyük pek deprem yapamıyorlar. Ama doğrultu atımlı faylar 7'nin üzerinde İzmit depreminde olduğu gibi 7.4, 7.5 fayın büyüklüğüne göre ve hani fay üzerindeki enerji birikimine göre, ben bu tabiri pek sevmem. İngilizcesi tam strain accumulation'dır. Ve neyse o biraz ayrı bir teknik bir konu. Ama yani Türkiye'deki arkadaşların söylediği gibi enerji birikimi çok daha fazla oluyor doğrultu atımlı faylar üzerinde ve daha büyük magnitüdlü şiddetli depremler yapabiliyorlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki depremler daha farklı. Bilhassa Güneydoğu Anadolu'daki bu ters faylar üzerinde depremler oluyor. Onlar daha derinde oluyorlar genellikle. Yine Doğu Anadolu'da çok önemli bir fay zonu, Doğu Anadolu fay zonu ve bu fay zonu Hatay ve Lübnan üzerinden Akdeniz'in doğusundaki bu Ölüdeniz fay zonuna bağlanıyor. Çok büyük bir sistem. Zaten aslında Ölüdeniz fay zonu, Doğu Anadolu fay zonu, Kuzey Anadolu fay zonu ve hatta bir bakıma bizim Batı Anadolu'daki normal faylar hepsi bir tektonik olayın belirtileri ve onların büyük tektonik olayın idaresinde. Teknik olarak pek fazla girmeyelim. İşte bizim çarpışma dediğimiz, tektonik escape, kaçış dediğimiz olaylar var. Onları yazıyoruz zaten bilimsel makalelerde, hem İngilizce hem Türkçe olarak. Merak eden arkadaşlar okuyabilirler. Evet. Hocam birçok soruya cevap verdiniz aslında anlatırken. Bazı sorular da geldi. Onları da arada paylaşmak istiyorum. Çok güzel. Mesela İzmir'deki deprem özelinde, İzmir'deki deprem Seferihisar kaynaklı oldu. Yani Seferihisar oldu. Fakat benim de akrabalarım Bornova'da, Bornova Bayraklı civarında yaşıyor. En çok yıkım Bornova Bayraklı civarında oldu. Soru neden Seferihisar'da olmadı da Bayraklı ve Bornova özelinde daha çok hasar görüldü? Bu tabii biraz bir bakıma yani mühendislik sorusu. Fakat biz bunu 99 depreminde de gördük. Bir sürü yerde Sakarya'da, Adapazarı'nda, İzmit'te 2 tane yan yana bina. Bir tanesi tam duruyor, onun yanındaki bina tamamıyla çökmüş. Bunun hem jeolojik sebebi var, hem de mühendislik sebebi var. Mühendislik sebebi işte hep söylediğimiz binaları yaparken doğru dürüst yapılmaması. O ayrı bir olay. İşte gerekli olan bu demirin kullanılmamış olması. Yani binanın depreme dayanıklı yapılmamış olması. Bir. İkincisi, jeolojide bizim bahsettiğimiz
bu grand acceleration dediğimiz, yani yerin hareketi. Yerin orada ufak bir su tablası varsa, su tablası biraz yüksekteyse, iki tane yan yana bina olmasına rağmen bu su tablosunun yüksekliği bizim o liquefaction dediğimiz olayı yaratıyor ve deprem dalgaları orada daha hızlı hareket edip su tablosunu yukarı çıkarıyor. Hop, ondan sonra depremden sonra o su tablosu aşağı indiği zaman onunla beraber bina da çöküyor. Bu yine bunları tabii ama yapabiliriz. Yani binayı inşa etmeden önce aslında çalışabiliriz. Ama genellikle çalışılmıyor. Çünkü ufak ölçekte şeyler. Yani ben burada kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama çalışılsa bazı şeyleri daha iyi anlayabiliriz. Evet, evet, teşekkür ederiz. Bir diğer soru da az katlı binalar ve çok katlı binalarla ilgili. Biri diğerinden daha güvenli midir? Az katlı veya çok katlı olması. Bir de buna bağlı olarak diğer bir soru. Alt katta yaşamak üst katta olmaya göre daha avantajlı mıdır? Yine bu gidiyor netice itibariyle binanın nasıl yapıldığına geliyor. Dikkat ederseniz genellikle çok yüksek o kuleler genelde pek yıkılmıyor. Onların çünkü yaparken mühendislik olarak sallanmaya karşı dayanıklı yapıyorlar. Onların çekirdek kısmı var. O çekirdek kısmı sallanıyor ama genelde yıkılmıyor. Evet. Bu 8-10 katlı yapılan binalarda çekirdek kısmı yok. Çekirdek kısmı olmayınca binada sağlam yapılmadıysa bir ufak sallanmayla veya alttan gelen bir hareketle hop sandviç gibi bina çöküyor. Evet. Genelde hani kısa cevap olarak evet, az katlı binalar bilhassa 2 katlı bir katlı binada hani çok daha kendinizi çok daha güvenli hissedebilirsiniz. Ama 10 katlı binada ve bilhassa bina bu bizim alluvial fill dediğimiz nehir yatakları üzerine yapıldıysa, eski nehir yatakları üzerine yapılan binalar genellikle depreme karşı çok dayanıksız oluyorlar. Onları yaparken mühendislik olarak kazıkla yapmak lazım. Yani şeyi geçip kumlu seviyeyi geçip ta alttaki temele binayı kazıklarla oturtmak lazım. Onu büyük mühendislik projelerinde yapıyorlar. Fabrikalarda falan. Ama ufak projelerde yapılmıyor çünkü pahalı. Evet. Pahalı olduğu için yapılmayınca da bu sefer bir depremde de maalesef bunun zararlarını görüyoruz. Teşekkür ederiz. Bir diğer merak edilen konu da depremlerden sonra oluşan çatlaklarla ilgili. İzmir'deki depremde de diğer depremlerde de deprem sonrası binalarda çatlaklar meydana geliyor. Soru yatay çatlaklar mı daha tehlikeli yoksa dikey çatlaklar mı daha tehlikeli? Aslında yatay ve dikey çatlaklar şu şekilde, onların ikisi de aynı stres rejimiyle oluşuyor. Bizim bu tensional fracture dediğimiz, onlarda çekme yönüne dik oluyorlar. Çekme yönüne doğru şu şekilde dik, çekme yönü aşağıdan yukarıysa o zaman yatay olarak oluşuyorlar. Bir de üçüncü kırıklar var. Aslında onlar daha o bizim shear fracture dediğimiz. Bunlar tension fracture'lardan hemen sonra oluşuyorlar ve daha büyük şeyler. Bunlar da genellikle dik fay olarak düşünülebilir. Çünkü hemen hemen 60 derece civarında oluşuyorlar. Ve bu yani düşey çatlaklar, yatay çatlaklar ve o 60 derecelik çatlaklar hep beraber oluşmaya başlayınca bütün bina ve bunlar birbirleriyle bağlanmaya başlayınca deprem sırasında veya depremden biraz sonra, aslında hep duymuşuzdur. Ya deprem sırasında bir şey olmadı, biz tam dışarı çıkarken bina çöktü. Çöker. Çünkü
şeyler, oluşan kırıklar birbirleriyle bağlanmaya başlıyorlar. Bağlanmaya başladığı zaman da bina çöküyor. Yani bütün şeyini kaybediyor. Mukavemetini kaybediyor ve çöküyor. Evet, evet. Kesinlikle. Bir de sürekli İstanbul'da çok büyük bir deprem beklendiği söyleniyor. Daha önce de 99 senesiydi yanlış hatırlamıyorum olan deprem vardı ve sürekli büyük bir depremden bahsediliyor. Bunun hakkında ne söyleyeceksiniz? Bir de onun üzerine İstanbul'da bir mesela kanal yapılması veya o türlü şeyler de konuşuluyor. Bunların depreme olan etkisi ne olabilir? Öncelikle ikinci sorunuza cevap vereyim. Kanalın İstanbul'daki depreme çok fazla bir etkisi olacağını ben pek zannetmiyorum. Bu şekilde büyük mühendislik projeleri Amerika'da yapıldı. Yani bilirsiniz Phoenix'in üzerinden içinden geçen büyük bir kanal vardır. Orası da bir deprem bölgesi. Şeyde Kaliforniya'da bir sürü yapılan kanallar var. Onun daha iyi çalışılması lazım, ona eminim. Ama pek fazla bir induced seismicity olayı var. Ama bu induced seismicity her tarafta büyük bir şey olduğu zaman, mühendislik projesi olduğu zaman hep duymuşsunuzdur. Atatürk Barajı inşa edildikten sonra bütün Urfa'da, Antep'te birkaç sene süren ufak depremler oldu. Ama hiçbirisi de çok büyük bir deprem yaratmadı. Keban Barajı'ndan sonra keza öyle. Bu doğal bir olay. Ama İstanbul'da büyük bir deprem, İstanbul civarında büyük bir deprem olacak. Bunu biz 99 İzmir depremi çalışmalarından sonra da söyledik. O zaman da ben birkaç makalede de yazdım, Türkçe ve İngilizce olarak da. Normalde çok kabaca bir tahminle baktığınız zaman İstanbul ve civarındaki büyük depremlere, mesela 67 yılında bir deprem vardı. Ondan sonra 99 yılında bir deprem oldu. O Kuzey Anadolu fayının batı kısmında. 30-35 sene civarında çok ortalama bir şey var. Yani büyük depremler arasında bir zaman var. Biz şimdi 20 seneyi doldurduk, 21 seneye doldurduk, 30 seneye geliyor. Ama bunu söylediğim zaman hemen vay hocam siz 10 sene sonra deprem mi olacağını söylüyorsunuz? Hayır. Deprem 10 sene sonra da olabilir, 15 sene sonra da olabilir. 15 dakika sonra bile olabilir. Yani biz onu şey yapamayız, bilemiyoruz şu anda. Onun sebeplerine de geleceğiz. Ama bu şekilde bu daha biraz önce bahsettiğim Türkiye levhasının bizim plate tektonikte şey yaptığımız levha tektoninde Türkiye levhasının batıya kaçışıyla ilgili olan enerji birikimi, strain accumulation devam ediyor. Ve 20 senede bu accumulation kendini göstermeye başladı. Hatta Kandilli Üniversitesi'nde Kandilli Geophysical Observer'da yani Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Rasathanesi'nde çalışan arkadaşlar orada continuous GPS dediğimiz devamlı strain accumulation'larını ölçüyorlar. Onların yazdıkları güzel yazılar var. Ben onlarla da hep temas halindeyim. Çok değerli arkadaşlar hepsi. Bunların yaptığı çalışmalar bize orada strain accumulation devam ettiğini ve bu strain accumulation büyük bir depreme sebep olacağını gösteriyor. Ama dediğimiz gibi hangi fay üzerinde olacak? Marmara Denizi'ndeki bir fay üzerinde mi olacak? Yoksa devam eden fayın İzmir üzerindeki bir deprem üzerinde mi olacak? Bunları harita üzerinden de şey yapabilirdik, gösterebilirdik ama başka zaman inşallah. Yoksa mesela bazı historik zamanlarda da, yani tarihsel zamanlarda deprem atlayıp mesela Ganos'ta bir 1912 depremi var. O yani İstanbul civarında, Marmara'da veyahut da İzmir civarında büyük bir deprem bekliyoruz. Ama ne zaman bilemiyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi bütün arkadaşların yani depremle Türkiye'de
çalışan bütün jeolog arkadaşların dediği gibi ben de aynı fikirdeyim o konuda. Yani biz depreme hazır olmalıyız. Depreme hazır olmakta binalarımızı kuvvetli yapmakla ve bilhassa bu eski dere yatakları üzerine yaptığımız yapılan binalarda çok dikkatli olmamız lazım onları inşa ederken. Evet. O da şimdi soracağım sorulardan bir tanesiydi, en çok merak edilen. Depreme nasıl hazırlıklı olabiliriz sorularından bir tanesiydi. Yani halkımız için, bizler için, arkadaşlarımız için nasıl hazır olabiliriz depreme? Binanın kuvvetli olması şart. Bina kuvvetli olduktan sonra yani bina kuvvetli değilse bence ve büyük bir deprem olduğu zaman binanın siz 8. 9. katındaysanız o bina açıkçası yani çökmeye başladığı zaman yapacak bir şeyiniz yok. Ufak tefek şeyler var. Hani bir kiriş altına yatmak, bir masa altına yatmak hani Evet, o çok merak ediliyor. Mesela evde olabiliyoruz, ofiste olabiliriz, dışarıda olabiliriz. Mesela demin arkamda geçen video gibi köprü üzerinde arabada olabiliriz. Yani o durumlarda ne yapılabilir? mesela senin arkandaki binalarda görüyoruz. Ufak tefek boşluklar olabiliyor. Yani kendinizi bir şeye koydun, şöyle bir şeyde kiriş üzerinde şuraya da yatarsanız belki de Allah'ın lütfuyla diyeyim orası fazla bir çökme olmayabilir. Siz orada 12 saat, 24 saat kalabilirsiniz ve daha sonra siz gelip kurtarabilirler. Evet. Ama yani bina yıkılmaya başladığı zaman tek yapabileceğiniz şey o. Bina sallanmaya başladığı zaman binadan çıkmaya yeltenmek akıllı mı, akıllıca mı değil mi? Bilmiyorum. Yani akıllıca olabilir, şansa kendinizi kurtarabilirsiniz. E, Ben bu arada çok eski bir hatıramı anlatayım. 1967 depreminde ben Bursa'da ufak bir çocuktum ve sokaktan e, eve geliyordum. Bizim 2 katlı evin tam o sırada sallandığını gördüm. Yani dedim, ev sallanıyor. Evde de annem, babam, kardeşlerim falan var. Eyvah dedim. Şimdi bu ev yıkılacak. Ben ne yapayım? İçeri mi gireyim? Hani onları kurtarmaya yoksa dışarıda mı kalayım? Ben böyle düşünürken bereket ki deprem bitti. Kimse bir şey olmadan ben eve gittim. Herkes tabii bir kargaşa halindeydi. Yani o 30 depremin büyüklüğüyle depremin süreceği zaman arasında da ilişki var. Evet. Büyük depremler daha çok sürüyorlar. Mesela İstanbul depremi 45 saniyeydi. Aslında 7.4'lük deprem için büyük bir zaman 45 saniye. 45 saniye uzun bir zaman bir deprem için. Ve biz bunu çalıştık. Bilimsel olarak da çalıştık. Onda yazdık. Amerikan Jeofizikler Derneği'nin magazinlerinde ve jurnallarında yazdık, dergilerinde. Aslında 99 depreminde 2 deprem. Birincisi Gölcük'te, ikincisi de Akyazı civarında Evet. ve onlar 7 saniye arayla devam ediyorlar. Ama çok yakın olduğu için sismik olarak onları yapmak mümkün, ayrı ayrı rekord etmek mümkün değil bir olarak. Yalnız biz bir işte Kandil'deki arkadaşlarla bir çalışma yaptık. O 2 depremin 7 saniye arayla olduğunu, bunu bizim jeofizikte inversion metotları dediğimiz metotlarla yazdık ve yayınlandı. Bu 2 deprem olması bizim doğrultu atımlı faylar üzerinde mümkün ama normal faylar üzerinde pek mümkün değil. Onu şimdiye kadarki yapılan çalışmalarda onu göremedik. Yani Batı Anadolu'da daha önce de biraz önce bahsettiğim gibi depremler normal faylar üzerinde oluşuyorlar. Ama Kuzey Anadolu fay üzerindeki depremler doğrultu atımlı faylar üzerinde. Onlar hani birbirini tetikleyebiliyorlar.
Evet. Ve o 7 saniye arayla tetikleyen 2 deprem vardı 99 depreminde. Daha sonra 12 Kasım Düzce Kaynaşlı depremi de aslında İzmit depremiyle yakından alakalı. O da İzmit depreminin tetiklediği bir deprem. Biz onda çalıştık. Mesela orada sadece bir deprem var. İkinci bir deprem yok. Onda verilerini falan hep yayınladık bilimsel dergilerde. Bir de hocam şöyle bir şey var. Biz mesela şimdi Alabama'da yaşıyoruz. Burada bir sürü kasırga oluyor, fırtına oluyor. Hı hı. Burada bize verilen önerilerde işte bir çantamızın olması, bir acil durum çantası şeklinde aniden çıkmamız gerekir, boşaltmamız gerekir şeklinde hazırlıklı olmamız isteniyor. Birçoğumuz bunu zaten yapıyoruz. Depremler için, deprem bölgesinde yaşayanlar için böyle bir öneriniz var mı? Yani bir çanta bir şeye hazır olmalı mı? İçinde neler olmalı? Yani öyle bir yönlendirme var mı acaba? Olabilir mi? Tabii aslında bu 99 depreminden sonra ortaya çıkan bir olay ve evde bir deprem çantasının bulunması gayet iyi. Neler olmalı? Kesinlikle güzel bir el feneri ki hani depremden sonra hemen elektrikler kesiliyor. 99 depreminde biz Ankara'daydık. Gece kalktım ben elektrikler kesilmiş. Depremi duymadık. Ondan sonra bir baktım biz sokakta herkes birbirleriyle konuşuyor. Çıkınca baktım ki demek ki deprem olmuş. Evet. Ondan sonra elektrikler kesik. Radyodan arabanın radyosundan dinlemeye başladım deprem hakkındaki olayları. Neyse hemen ertesi gün gittik deprem bölgesine zaten çalışmaya başladık. Kesinlikle bir el feneri şart. Evde iyi bir el feneri olması lazım o çantanın içinde ki hani elektrikler kesildiği zaman en azından bir şey olmazsa yani dışarı çıkılacak kadar zamanınız varsa bilhassa ikinci, üçüncü katta hani kendinizi dışarı atma şansınız var. Attığınız zaman dışarıda genellikle üzerinize düşebilir bina bir sürü risk olayları var. Ama yani ilk depremde bina çökmemiş olabilir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi o kırıkların, çatlakların birbirleriyle bağlantı kurmasından sonra çökme olabilir. O çökme ne kadar olur? O depremin şiddetine bağlı, binanın mukavemetine bağlı, çatlakların birbirleriyle olan bağlantılarına bağlı. Biz onu yaptığımız kaya mekaniği deneylerinde bile doğru dürüst hesaplayamıyoruz. Veyahut da bir sürü practical sonuçlarımız var. Yani enteresan. Onlar üzerinde çalışan arkadaşlar da var. Ama eğer yani siz kurtulabilirseniz çanta içinde mesela başka söylenen şeyler de var. Ufak birkaç yiyecek olması sizi kurtarabilir. Yapabilir. Bunlar su kesinlikle şart. Biliyorsunuz suya herkesin ihtiyacı var ama bence en önemlisi. Bir el feneri çok önemli. Evet, evet. Ya bir de Bilhassa gece olduğu zaman evet. Ailelerin kendilerinin kısa da olsa bir prova şeklinde deprem olduğu zaman ne yapmak gerekir şeklinde konuşması falan. Evet, dediğiniz gibi çok güzel. Ben çok kısa bir anımı da paylaşayım. Benim yeğenim küçüktü o zaman İzmir'de, biz de İzmir'de yaşıyorduk. Okullarda bu türlü eğitimler çocuklara da veriliyor. Kendisinin anlattığı şuydu, çok ilginç bir şey. Öğretmenleri deprem olduğunda sıralarının altına girmelerini söylemiş öğrencilere. Daha güvenli olduğunu söylemişler. Sonra bir prova yapılmış. Provada deprem oldu dendiğinde bahçedeki öğrenciler koşarak sınıflara ve sıraların evet, altına girmek istemişler. Çünkü öğretmenleri onlara o şekilde yönlendirdi. Yani evet. belki dikkat edilmesi gereken, belki çocuk mantığı, tabii bizlerin yapacağı bir şey değil ama çocuk Aha, mantığıyla o türlü bir şey yapmışlar. Onu hep hatırlarız hatta. Yeğenim şu anda bayağı büyük. Onu hala konuşuruz. evet. Hocam çok teşekkürler. Son bir sorum daha olacak. Kapatmadan önce sizlerle. Şimdi biz dediğim gibi Alabama'da fırtınalar, kasırgalar oluyor. Daha önceden bize haber veriliyor. Hatta şehirleri boşaltmamız isteniyor. Neler yapmamız gerektiği, büyüklüğünün ne kadar olacağı, hangi rotadan geçeceği hepsi Hı hı. burada söyleniyor bize.
Teknoloji çok ilerledi. Hepimizin çok merak ettiği şey, depremler için böyle bir şey mümkün mü? Yani depremleri daha önceden öğrenebilir miyiz, bilebilir miyiz, önlem alabilir miyiz? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Bu soruyu benim derslerde de çok şey yaparım, üzerinde durarım. Bir soruyla cevap vereyim. Eğer Alabama'da veyahut da Houston'da, Texas'ta 100 sene önce, 150 sene önce yaşıyor olsaydın, bu tür teknolojiyle sana hurricane'leri, stormları daha önceden işte bu şimdi görüyoruz hep akşamları bir şey olduğu zaman, hurricane'ler başladığı zaman işte onun bir sürü kompütür modelleriyle veriyorlar. Ve diyorlar ki işte Louisiana'ya girecek veya Houston'a gelecek veya da Alabama, Mobile'e gelecek. Ondan sonra kuzeye doğru dönecek. Bunu 100 sene önce, 150 sene önce yapmaları mümkün değildi. Çünkü teknoloji gelişmemişti. Evet. Yani Amerika'da çok söylenen o Galveston Hurricane 1912 vardır. Hiç orada 1500-2000 kişi hemen bir Hurricane'de ölmüş, gitmiş, kaybolmuş bir sürü madde. 2005 Katrina orada onu bildikleri halde bir sürü insan inanmadığı için New Orleans'ta kaldı ve biliyorsun dem, hasarlar çok büyük oldu. Evet. Şimdi deprem için bunu niye yapamıyoruz? Son 100-150 senedeki çalışmalarla biz bu bulut hareketlerini, atmosferdeki bulut hareketlerini gayet güzel modelleyebiliyoruz artık. Çünkü onlara daha üstten satelitlerle yukarıdan bakabiliyoruz. Ve onların bir sürü şeylerini, bu hızlarını, büyüklüklerini, ne tarafa doğru gidiyorlar. Hatta içindeki bu NASA'nın şeyleriyle onların kendi özel uçakları var, insansız uçakları da var. Gidip hep içindeki şeyi, nem oranını ölçebiliyorlar. Nem oranı ile tabii ki büyüklüğü ve hızı ile arasında çok güzel bağlantılar var. Alttaki deniz suyunun sıcaklığı sıcak denizlerde oluşuyor zaten, yukarı doğru, kuzeye doğru geliyor. Yani bir sürü o değişkenin daha önceden zaten hangi değişkenlerin formüle plug edilmesi gerektiğini, onun onun şeyleri var, bütün formülleri var. O formülleri zaten kompütür modelleriyle onun bir sürü değişkenlerini yapıp diyorlar. Ona rağmen modeller değişiyor. Kimisi diyor işte 4'te ulaşacak hareket, kimisi 3'e ulaşacak. O şeylerle alakalı. Depremlerde niye yapamıyoruz? Çünkü bir kere bu depremden önce olan hareketler var. Büyük depremden önce olan o bizim prekursor dediğimiz o şeyler var, ufak depremler var. Ama o ufak depremler her zaman var. Hangi ufak depremlerin ne zaman büyük depreme yol açacağını bilemiyoruz şu an. Evet. Bilebilir miyiz? Bence bilebiliriz. Bu konuda benimle bir sürü arkadaş aynı fikirde değil. Ben hep olumlu bakarım işlere. Ve hakikaten günün birinde biz bu kabuk hareketlerini daha iyi anladığımız zaman, yine bu satelit teknolojisiyle olacak. Mesela bir örnek vereyim. 20 sene önce bu kabuktaki hareketleri devamlı ölçebilme şeyimiz yoktu, şansımız yoktu. Şimdi bu continuous GPS olaylarıyla var. Onları computer software programlarıyla 3 boyutlu hale getirmek mümkün. Ama çok ilksel seviyede şu anda. 50 sene sonra, 50 sene belki hadi biraz daha olumlu olalım, 20 sene sonra, 30 sene sonra onları daha iyi hareket etmeye görmeye başladığımızda belki de mesela atıyorum
2050 yılı başında diyeceğiz ki bu sene İstanbul ve civarında Ağustos ayında bir 7 civarında bir deprem olma olasılığı %75. Yani onları hesaplayabileceğiz. Bunu dediğimiz zaman ne olacak? Bir sürü panik olacak. Millet İstanbul'dan dışarı çıkmaya başlayacak. Veyahut da Los Angeles'tan dışarı çıkmaya başlayacak. San Francisco'da o sene eğer 2050'de bir deprem olacağı düşünülüyorsa millet San Francisco'yu terk etmeye başlayacak. 6 ay önceden söylemek zor ama birkaç gün önceden hakikaten birlikte söyleyebilirsek, mesela dersek ki 10 Ağustos'ta, 15 Ağustos'ta, 14 Ağustos'ta deprem olacak diye insanları o bölgeden gitmeye ikna edebiliriz. Ki zaten öyle yapılıyor şimdi hurricane'lerde de hani şey olduğu zaman. 2-3 gün önceden diyorlar ki New Orleans'ı terk edin, Houston'ı terk edin, Mobile'i terk edin. Millet çıkıyor, şey yapıyor. Ondan sonra büyük bir hurricane olduğu zaman ondan sonra geliyorlar evlerine giriyor. En azından kendilerini kurtarmış oluyorlar. Bunu depremler içinde yapabileceğimizi sanıyorum. Ama hani çok daha çalışmamız lazım. Hani çok eski tabirle bize söylenen daha 40 fırın ekmek yememiz lazım bunları söyleyebilmemiz için. Evet. Öyle derlerdi ya hani biz ilkokuldayken senin o işleri yapabilmen için 40 fırın ekmek yemen lazım derler. Yani biz jeologlar olarak da daha oraya gelebilmemiz için işin şakası hakikaten çok yapılacak işlerimiz var. Onları yazıyoruz, çiziyoruz. İşte bu bizim kitapta da yazdık neler yapılması lazım şeklinde. Yavaş yavaş tabii yapılıyor. Hep bunlar bir süreç meselesi. Dediğimiz gibi 150 sene önce yarın hava nasıl olacak bilemiyorduk. Şimdi saati saatine biliyoruz havayı. Çünkü hava hareketlerini, bu bulut hareketlerini saati saatine güncelleyebiliyoruz, bakabiliyoruz. Ve aslında sen de duymuşsundur. Şimdi Deep Learning diye bir şey var. Bütün o dataları koyarak bir programa, yani bu Artificial Intelligence'la program 3 sene sonra Tuscaloosa'da havanın nasıl olacağı hakkında çok güzel fikirler yürütebiliyor, olasılıklar verebiliyor. Yani o birkaç çalışan arkadaş var bu konuda benim bildiğim. Hakikaten çok enteresan bir konu. Yani bilimsel gelişmeler bizi çok güzel yerlere götürüyor. Zaten ben bilime inanmamış olsam bilim adamı olmazdım. O bakımdan hani şey derler, iyi günler ileride biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Ama şu anda maalesef yok. Depremlerle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Çok çok değerli çalışmalar yaptığınızı biliyoruz hocam. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz tekrardan. Umutla bekliyoruz böyle bir çalışmayı. İnşallah günün birinde olacak kesinlikle. Yani hem dediğim gibi bir sivri akıllı çıkacak, o değişkenler arasında bir bağlantı bulacak. Diyecek bu ortaya geldiği zaman büyük bir deprem oluyor. Yani hep böyle olmuştur zaten. Ve önce hiçbir zaman kimse ona inanmaz ama daha sonra inanılır. Verdiğiniz çok değerli bilgiler için, bizleri aydınlattığınız için çok çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun. İyi günler. Çok çok teşekkürler tekrar.